Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederiz konuk Ben olduğunuz teşekkür için. ederim. Sağ olun. Öncelikle bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Ben İrfan Emre Pavankaya. Şehir plancısıyım. İTÜ Şehir Planlama bölümünü okudum. Sonra siyaset çalışmanında yüksek lisans yaptım. Doktoramı da şehir planlamada yaptım yine Yıldız'da. Şimdi de İstanbul Planlama Ajansı'nda çalışıyorum. Teşekkür Büyükşehir ederim. Belediyesi'nde. Plansız kentleşme nedir? Bize biraz açıklayabilir misiniz? Plansız kentleşme aslında mevcut planlama araçlarının dışında gelişmiş, öngörülenin dışında gelişmiş kentlerde gerçekleşen gelişme diyebiliriz yani. Planların dışına taşan. İstanbul'daki plansız kentleşmenin nedenleri nelerdir genel olarak? Şimdi İstanbul'da plansız kentleşme tabii çok geniş bir konu. Biraz tarihsel bir sebebi de var. Birincisi şu, zamanında yani Cumhuriyet dönemi ilk Osmanlı'dan sonra yani Cumhuriyet'in ilk kadroları İstanbul'dan ziyade başkenti geliştirmeye odaklanmışlar. Ankara aslında o sırada küçük bir kasaba gibi. İstanbul daha sonra biraz planlamaya başlamış. Bu sanayileşme için çok ciddi bir sermaye harcanıyor. Yani devlet ciddi bir, önemli bir şeyini oraya ayırıyor. Gelirin önemli bir kısmını oraya ayırıyor. Fakat sanayileşme için bir iş gücü ihtiyacı var. İş gücü ihtiyacı da o sırada tabii ki kırsalda yaşayan kişilerden karşılanıyor. Bu da şu manaya geliyor. Siz sanayiye çok ciddi bir yatırım yapınca sanayide çalışacak insanların yerleşeceği yerleri yapmak için çok fazla kaynağınız kalmıyor. O yüzden onları biraz oluruna bırakıyorsunuz. Yani buraya gelsin ucuz iş gücü, ucuz emek gücü gelip İstanbul'da yerleşiyor belirli yerlere ve buna göz yumuluyor o sırada. Çünkü o sırada ihtiyaç olan iş gücü. İş gücü ihtiyacı olduğu için yani örneğin siz bir fabrika kurduğunuz zaman bu fabrikada çalışacak insanlar da şurada yaşayacaklar ve şu hizmetlerden yararlanacaklar. Böyle yeşil alanlar olacak, böyle okulları olacak denmediği için, buna ayrılacak bir bütçe olmadığı için örneğin işte Boğaz sırtlarında bir fabrika kurulduğu zaman ya da Büyükdere aksında bir fabrika kurulduğu zaman kişiler, orada çalışacak kişileri oralara yerleşiyor ve devlet o sırada ya da İstanbul yönetimi ve devlet orada bunlara göz yumuyor bu yerleşimlere ve dolayısıyla bu daha başından itibaren bir plansız gelişme anlamına geliyor. Yani sanayileşme hızı, kentleşme hızından daha hızlı olduğu için yerleşimler plansız olarak başlamış oluyor. Yetişememişler. Evet, ilk şeyi bu gibi, ilk sebebi bu gibi ama günümüzde bu aktarılıyor tabii ki, aktarılarak geliyor. Orası plansız olduğu için önce oralara ruhsatlar veriliyor. Daha sonra oraların katsayıları artırılıyor alınan ruhsatlarla, imar haklarıyla falan. Ve o zaman da sizin plan yaparak hesapladığınız, yani plan şöyle yapılır. Bu şehirde 20 sene sonra nüfus şu kadar olacak. Şu kadar genç olacak, bu kadar yaşlı olacak, bu kadar çocuk olacak, bu kadar kişi çalışacak. Ona göre onun altyapısını sağlarsınız. Yeşil alan, işte kreş, okul, hastane vesaire. Bu altyapıyı sağlayamadığınız için de öngörmemiş olursunuz yapılan şeyleri. Ve plan sürekli gerçek hayata yetişmeye çalışıyor İstanbul'da. Fakat buna yetişemiyor. İstanbul'un da tarihsel bazı özellikleri var. Çekme anlamında. Dışarıdan insanları çekme anlamında. Yani işte bir imparatorluk başkenti. İki kıtayı birleştiriyor. Evet. İki kıtanın tam ortasında yer alıyor. Boğazlar var, stratejik önemi var vesaire. Deniz kenarında olması sanayiyle bağlantılı bir takım şeyler böyle yol açıyor falan. Yani bir sürü bunu benzer sebepler yani araştırılır, tartışılır falan ve nihayetinde burada bir planlarda asla tam hesaplanamayacak bir artış görüyor. Bazı planlar doğru hesaplıyor aslında. Belli öngörüleri doğru yani İstanbul'daki bazı planların ama yine de yetişmiyor. Bu zaten daha sonra çığırından çıkıyor. Sadece yeni gelenlerle bağlantılı bir şey değil ya da yeni gelenlere göz yumanlarla ilgili değil. Yani bir kere başladığı zaman kelebek etkisi gibi tarihsel olarak bir Sürekli yılarak devam evet, ediyor. Evet. Peki bunu plansız kentleşmeyi İstanbul'da en çok hangi bölgelerde yoğun olarak görüyoruz? Bu bölgelerin ortak özellikleri var mı? Farklı tarihlere göre evet farklı bölgelerde oluyor. İlk örnekleri baktığımız zaman 40'ların sonlarında başlıyor. Örneğin 40'ların sonlarında İstanbul'a baksak Zeytinburnu'nda bir hareketlenme görüyoruz. Plan dışında bir hareketlenme görüyoruz. Daha sonrasında
birinci köprü açıldığı zaman birinci Boğaziçi, yani Boğaziçi Köprüsü açıldığı zaman onun etrafında bir takım yerleşmeler oluyor. Büyükdere aksında bir takım yerleşmeler oluyor. Daha sonra ikinci köprü açılıyor. İkinci köprünün bu sefer etrafında ve TEM etrafında bir takım yerleşmeler oluşuyor. Aslında şöyle bir örüntü var diyebiliriz. Şimdi teker teker bölge saymayayım ama bir altyapı yatırımı yapılıyor ve bu altyapı yatırımı yanında yeni yerleşmeler getiriyor. Bir altyapı yatırımı yapılıyor, yeni yerleşmeler getiriyor. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu da bir yerden sonra, yani özellikle 2000'lerin ortalarından itibaren afet meselesi devreye girince kentsel dönüşümle birlikte aslında bu planlara uyulmaya çalışılıyor kısmen, ama kısmen de uyulması mümkün değil. Çünkü parsel bazlı dönüşümler başlıyor. Yani örneğin bizim 5 katlı bir binamız var diyelim ki. Orada biz yaşıyoruz fakat deprem riski var ve buranın dönüşmesi lazım. Türkiye'de konut nasıl üretiliyor? Konutun en yoğun üretimi biçimi kat karşılığı konut. Yani siz 5 katlı binayı müteahhit 7 katlı hale getiriyor. Üstteki 2 katın parasıyla bütün binayı dönüştürüyor. Üzerine kendisine kar kalıyor. Dolayısıyla sizin orada daha önceden 5 katlı olarak hesapladığınız parseller, yapı adaları ve nüfus 7 katlı olarak yeniden ortaya çıkmış oluyor. Ama siz bunu yaparken eğer yeni yeşil alanlar açmıyorsanız, yeni okullar, yeni hastaneler açamıyorsanız ya da yeni yollar açamıyorsanız, çünkü şehir merkezindeki bir dönüşümden bahsediyoruz. O zaman bu da aslında sizin yaptığınız planın dışına çıkmış oluyor. İhtiyaçları karşılayamayacak çünkü büyük ihtimalle. Evet, ama siz o sırada akut olarak işte depreme karşı bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ama elinizde kat karşılığı konut üretimi dışında bir seçeneğiniz Türkiye'de yok. Yani örneğin ne olabilirdi? Devlet eliyle sosyal konut yapılabilirdi. Doğrudan devletin, belediyenin sosyal konutları olabilirdi. Veya onların sağladığı bütçelerle yapılacak kat karşılığı dönüşümden ziyade orayı bir fon oluşturup orada kat sayılarını koruyarak yapılacak bir dönüşüm olabilirdi. Bunların hiçbiri Türkiye'de olmadı. Olma ihtimali var mı peki? Tabii her zaman olabilir aslında. Çok zor şu anda. Çünkü Türkiye inşaat sektörü, yani Türkiye'deki ekonominin her ne kadar bildiğimiz sanayi şeyle gitse de, yani gayri safi yurt dışı hasılaya baktığımız zaman sanayi ağırlıklı. Ama en hızlı yükselişin inşaatta olduğunu biliyoruz. Yani 2010'lardan itibaren en hızlı yükseliş inşaatta. İnşaat çok hızlı yükseliyor. Onu da önü kesilmek istenmez. Tabii, evet. Yani ona bir alternatif üretilmediği sürece Zor. süreç bu şekilde devam ediyor. Peki plansız kentleşmenin yaşam kalitesi üzerinde etkileri neler? Toplumları, insanları nasıl etkiliyor? Çok yüzeysel olarak siz işte eğer bir yapı adasındaki nüfusu 1000 kişi olarak hesapladıysanız, buradaki katları arttırdığınız zaman, kat sayılarını arttırdığınız zaman burası eğer 1500 kişi oluyorsa, 2000 kişi oluyorsa ve bunu büyük bir ilçede gerçekleştiğini düşünürseniz, daha önce yaptığınız yolların, hesapladığınız yol genişliklerinin, hesapladığınız parkların, okulların büyüklüklerinin bir önemi kalmamış oluyor. Bunlar oraya yetmemiş oluyorlar yani. Dolayısıyla kişi başına düşen yeşil alan azalıyor örneğin. Bir gösterge budur bizim için. Trafik yoğunluğu artıyor. Eğitim, yine kişi başına düşen eğitim birimi sayısı azalıyor ve dolayısıyla bu aslında kalabalıklaşma ile birlikte, yani eğitim hizmetlerinde kalitenin düşmesi anlamına gelir. Tabii yani kültür hizmetlerinin yetmemesi anlamına gelir. Bir kalitesizleşme o zaman oluyor. Evet, aslında bu bir sonuç gibi, yani bir sebepten ziyade. Plansız kentleşme ile ilgili en çok dikkatinizi çeken şey ne? Özellikle İstanbul'da. Şu aslında, yani plan yapmanın kendisi çok yeterli bir şey değil. Yani şöyle düşünün, biz oturuyoruz, bir iş kurmak istiyoruz ve bir plan yapıyoruz hep beraber. Aslında orada bir ideal bir tablo çizmiş oluyoruz. Eğer o sırada o planı yaparken gerçek hayat farklı yönde akıyorsa, o planla gerçek hayat arasındaki açı uyuşmadığı sürece plan tutmaz. Dolayısıyla dikkat çeken şey şu, yani planın iyi olmasından ziyade, evet, yani ne kadar iyi yaparsanız yapın, uygulanabilir olması. Bu durumda sizin gerçek hayat üzerinde de bir etkiniz olabiliyor olmalı. O da büyükşehir belediyelerinin ya da belediyelerin yetkilerini bir parça aşan bir şey aslında, ulusal politikalarla.
siz ulusal politikalarda yapacağınız bir takım reformlarla bu durumun önüne geçebilirsiniz. Yani ama merkezi bir şekilde merkezi idareyi de ayarlamanız gerekiyor. Peki plansız kentleşmenin şehirdeki trafik sorunlarına etkisi nasıl? Evet. Sadece plansız kentleşmeyle alakalı değil tabii trafik yoğunluğu ama ilk başta bununla alakalı. Çünkü siz daha önce öngörmediniz, orada bir mahalle oluşuyor. Yeni bir gelişme alanı yapıyorsanız, yeni gelişme alanında yolları geniş tutma ihtimaliniz var. Yani yolu geniş tutup ona göre bir yerleşim yapabilirsiniz. Ama bu zaten var olan mevcutun üzerine eklendiği için o da çok etki yaratmıyor. Örneğin şu anda Ataköy, baktığın zaman Ataköy yani çok planlı bir yerleşim ama sokaklarında işte bir sürü arabalar park ediyor vesaire. Aynı şekilde diğer planlı yerleşmelere baktığınız zaman da bunun önüne geçemiyorsunuz. Yani en basitinden hani trafik yoğunluğunun aşırı artması diyebiliriz ama tabii trafik yoğunluğu sadece plansız kentleşmeyle alakalı bir şey değil. Altyapı eksiklikleri plansız kentleşmeyi nasıl etkiliyor veya aslında işte biraz önce anlattığım gibi yani o verilen hizmetlerdeki yetersizliklerle şey oluyor. Bir de şu oluyor tabii yani ilk yeni yerleşimler yapıldığı zaman örneğin biraz önce size anlattım. Yani 40'ların sonlarından itibaren başlayan gecekondulaşma sürecinde bu yapılan yerleşimlerin altyapıları olmadığı için insanlar bunlarla ilgili mücadeleye başlıyorlar. Yani örgütlenip bir araya gelip durak, işte altyapı, bir şey hattı, hani elektrik hattı vesaire için ya da bir otobüs durağı için falan böyle bir kentsel mücadele şeyi başlamış oluyor aslında öyle bir durumda. Dolayısıyla altyapının yetersiz olduğu bir yerde mesela bir kırsal yerleşim olsa bunu kaldırabilirsiniz belki ama onun aynısını yoğun bir şekilde yaşandığını düşünün yani altyapının olmadığı bir şey. Kırsal yerleşim bu kaldırılabiliyor çünkü oradaki altyapı nispeten hani bir şekilde ola gelmiş hani geleneksel bir köy dokusu var vesaire falan ama büyük şehirde bu olunca ciddi eksiklikler ve sebep oluyor. Şu anda böyle aktif bir alan birkaç yer dışında aslında bu şekilde göz yumulan bir yer yok ama kuzey çeperleri düşündüğünüz zaman hala böyle yerler var ama yeni yerleşim alanları çok açılmıyor bu şekilde. Şu anki gündemimiz bizim bundan ziyade merkezi hükümetin yaptığı müdahaleler. Yani plansız gelişmede bütün suçu işte buraya gelenler veya onlara göz yumanları atmak doğru değil. Evet. Günümüzde plansız yerleşme dediğimiz zaman aklınıza gelecek daha tehlikeli bir şey. İstanbul için yapılan planlara merkezi hükümetten yapılan müdahaleler. Evet. Yani çünkü sizin İstanbul için yaptığınız plan olası bir plana ekstra sayılar bir şey belli, şeyler belli. Evet. Yani buraya artık sizin korkmanız gereken şey yeni bir gecekondu oluşur mu vesaireden ziyade bir altyapı yatırımı yapılıyor. Kanal İstanbul deniyor ondan sonra ve bunların getireceği yük İstanbul'un çevre düzeni planında hesaplanmamış. Yani İstanbul'un anayasası olarak bilmesi gereken ana planında, yasal olan, uygulanması gereken ana planında bu sayılar hesaplanmamış olduğu için şu anda günümüzde esas planlamayı tehdit eden veya plansız gelişmeyi tetikleyen şey aslında merkezi hükümetin müdahaleleri. Plansız kentleşme doğal afetler gibi riskli durumlarda şehir için nasıl bir tehdit oluşturuyor? Siz biraz açıklamıştınız ama. Yani zamanında yapılan binaların yani o iki tane şeye bakılıyor. Afete dayanıklılığında yani özellikle depremden bahsediyorsak, yapıda bahsediyorsak yoksa çok daha geniş bir konu dayanıklılık ama bir zemin kuvvetli mi değil mi? Bir de bina statiği kuvvetli mi değil mi sana? Siz bunun ikisine de bakmamış oluyorsunuz. Plansız kentleşme denildiğinde. Çünkü oraya alelacele bir bina yapılmış oluyor. Yapıldığı zemin sağlam mı değil mi belli değil. Sadece barınma ihtiyacını gidermek için. Dolayısıyla böyle bir sürü yer var İstanbul'da. Ama bunun dışında da yerler var. Bu birinci şey bu. İkincisi de şu. Biraz önce anlattığım gibi siz afete karşı dayanıklı hale getirmeye çalışırken de aslında planların dışına çıkmış oluyorsunuz. Yani çünkü biraz önce söylediğim gibi 5 katlı olarak hesaplanmış bir şeyi 7 katlıya çevirmek oradaki planların dışına taşmış oluyor. Veyahut da yani bu masum bir örnek yani 5 katlı 7 katlı çevirmek ama mesela işte birkaç tane binayı birleştirip gökdelen haline getirmek yani örneğin Fikirtepe'de yapıldığı gibi ondan sonra burada bir yani biz hep tabii hak sahipliği açısından bakıyoruz. Hak sahibi istediğini aldı mı, hakkını elde edebildi mi? Bu bir taraf. Ama bir taraftan da sizin oraya yaptığınız o yapılar için oradaki şey onu kaldıracak mı? Yol,
İşte diğer şeyler, hizmetler, bunu kaldıracak mı? Sağlık, eğitim, bunu kaldırıyor mu? Tabii afet meselesi de buna bahane edilmiş oluyor. Yani. Peki aslında bu plansız kentleşme biraz afet sonrasında da etkili oluyor büyük ihtimalle. Evet. Bunun için ne gibi önlemler alabiliriz? Bunun tek sebebi plansız kentleşme değil ama yani Tabii. bunun sebebi başka sebepleri de var yani bütün suçu plansız kentleşmeye atamayız. Çünkü bu zamanında yani belediyelerin tek başına belediyeye bırakılırsa belediyenin çok fazla bugüne kadar kotardığı bir şey olamadı bu. Kotarabildiği bir şey olamadı. Merkezi hükümetin bir şekilde belediyeyle ortak bir şekilde hareket edip ona daha bütüncül bir şeyler öneriyor olması lazım. Destekleyici bir şekilde yaklaşması lazım. Evet, planların eşgüdümlü yapılması lazım. Veyahut da bir takım fonlar oluşturulması lazım. Dönüşümle ilgili, sağlamlaştırmayla ilgili bir takım fonlar oluşturulması lazım. Açık alanların daha fazla yani nüfus artışına uygun şekilde açık alanların yetiştirilebiliyor olması lazım. Şehir sakinleri, yani İstanbul'un yerel halkı aslında bu plansız kentleşmeyle ilgili bir şey yapabilirler mi? Tabii elbette yapabilirler ama bir yere kadar yapabilirler. Çünkü halkı da zorlayan bir şey bu. Yani biraz önce dediğim gibi siz eğer kat karşılığı dışında bir konut üretme veya konut dönüştürme yönteminiz yoksa, yaygın değilse bu yöntem, insanlar müteahhit aramaya girişiyorlar. Yani dolayısıyla bir kere o açıdan yani işin bir yapısal boyutu var. Yapısal olarak insanların yapacağı şeylerle ilgili ama ikinci bir şey katılım süreçleri. Katılım süreçleri daha arttırılırsa eğer, insanların katılımı sağlanırsa planların uygulanabilirliği bir nebze artabilir. Bu yapmayı deniyor 2019'dan beri yani 2019'da İstanbul yönetimi değişince Ekrem İmamoğlu'nun yönetimi aslında bu konuda bir takım hamlelerde bulundu. Katılımcı planlama, bütüncül planlama. Bunun için uğraşılıyor. Yani bir araç sağlamanız lazım. Evet. Ama bir yandan da halkı örgütleyecek, belediyeden ve devletten bağımsız halkı örgütleyecek sivil inisiyatiflere de ihtiyaç var. Yani halkın da bilinçlenmesi aslında bu konuda önemli. Evet, sadece bilinçlenme değil, yani harekete geçmesi gerekir. Yani şu anda sadece işte plan askıya çıktığı zaman gidecek, ona itiraz edecek, bakacak öyle mi değil mi falan diye ama onun dışında kendisi de plan dışında hareket edilmesini savunmak zorunda kalabilir. Demek istediğim o yani. Yoksa... İstanbul'daki kentleşme planlaması konusunda ne gibi stratejiler var şu an? Ne gibi politikalar izleniyor? Şöyle politikalar izleniyor. 2019'dan itibaren farklılıklar görüyoruz. Bir takım değişiklikler görüyoruz ya da bir değişim çabası. Çok yoğun bir değişim çabası var. İstanbul'un strateji planı hazırlandı. Vizyon 2050 isminde bir plan hazırlandı. İstanbul 2050 vizyonu, stratejik planı. Aslında bir stratejik yaklaşım bu. Bu çok ciddi bir katılımcı bir süreçle yapıldı. Yani çok fazla insanın katılımıyla yapıldı. Anketler, çalıştaylar, odak grup toplantıları vesaire. Bu önemli bir çaba, değerli bir çaba. Fakat bunun yeterli olabilmesi için tabii ki bir tık ötesine geçebilmek gerekiyor. Bahsettiğim şey yani katılımı sağlamak. Bu önümüzdeki İstanbul planlaması için bence en önemli şeylerden bir tanesi. Bir niyet olarak en önemlilerden bir tanesiydi. İkincisi kesinlikle kuzeye dayanan sınırların ötesine geçmeyecek bir kentten bahsediliyor. Yani artık daha fazla büyümemek adına. Evet. İstanbul'un yapılaşmış çevresi sınırlarına ulaştı. Bundan daha fazlasını yaparsa İstanbul hayatta kalamayacak. Yani iklim krizi, su krizi, gıda krizi gibi bir kısmı küresel olan, bir kısmı bölgesel olan ekonomik kriz gibi meydan okumalara karşı İstanbul'un güçlü olabilmesi için bu yapılaşma sınırlarını koruyor olması lazım. Yani daha fazla kuzeyin içine doğru, kuzeydeki ormanlar, mera alanları, tarım arazileri, kırsal yerleşimler, su havzaları bunun içine doğru daha fazla ilerleyemez. Bu net olarak söyleniyor şu anda. Yani, kentleşme olarak mı ilerleyemez? Hani yapılaşma bakımından. yapılaşma olarak daha fazla ilerleyemez, evet. Yani bunun bir şekilde, çok hızlı bir şekilde kesilmesi için ciddi bir çaba sarf edildi 2019'dan bu yana. Bence ikinci en önemli şey bu. Yani tabii yarım kalmış ulaşım projeleri vardı. Bence bu da etkili. Onların bir şekilde tamamlanmaya çalışılması. Toplu ulaşımdan bahsediyoruz, toplu taşıma projeleri. İstanbul'un 2050 vizyonunda daha fazla kuzeye ilerlememiş, nitelikli gelişim sağlamış ve İstanbul'da yaşayan herkese açık olan, yani ikametgahı İstanbul'da olan değil,
o sırada İstanbul'dan gelip geçmekte olan veya geçici olarak İstanbul'da kalan herkese yönelik bir niyetten bahsediyoruz. Burada daha dezavantajlı grupların için sağlanan olanakların daha çok genişleme potansiyelinden, ihtimalinden bahsediyoruz. Çünkü İstanbul'un güçlü yanları da var. Ve bu güçlü yanlarla bu aslında kotarılabilecek gibi aslında yani hesapladığınız zaman kotarılabilir ama orada yerel yönetim ötesinde bir şeyin devreye girmesi lazım. Tabii. Bunun üzerine çalışıp başarılı olmuş ulusal veya uluslararası bir örnekle karşılaştınız mı? Bununla mücadele ederken. Yani çok önceleri yapılan şeyler var. Yani ilk sanayi kentleri planlı olarak gelişmemişler Avrupa'da sanayi devriminden sonra. Daha doğrusu yapılan planlar bildiğimiz modern planların aksine bir yöndeymiş. Ve sanayi devriminden sonra oluşan kümelenmeler, örneğin işte İngiltere'de, Hollanda'da, Almanya'da falan o ciddi bir altyapı sıkıntısı oluşturuyor başlar ama çok eskilerden bahsediyorum yani 19. yüzyıl. Sanayi devriminden. Tabii hemen 18. yüzyıl sonlarıyla işte 19. yüzyıl sonlarına doğru onlardan bahsediyorum. Onlar hemen orada müdahale ediyor. Zaten modern şehir planlama da onların o zaman başlıyor. Oraya yaptığı müdahalelerle aslında modern şehir planlama çok yani tarihsel bir şey ama modern şehir planlama o şekilde başlıyor. Dolayısıyla onlar bir şekilde bunu kotarabilmişler. Tabii bunu kotarabiliyor olmalarının sebebi şu anda onların hani birinci dünya ülkeleri ya da gelişmiş ülkeler olarak. Yani arkasında bir ekonomi politik var. Bu ekonomi politiği de görmezden gelmeyin yani bir sürü sömürgeleri var. Tabii çok da erken müdahale etmiş oluyorlar aslında. Evet yani bizim işte 40'lar ortalarında 40'ların sonlarına doğru Zeytinburnu'nda yaşanan şey orada 18. yüzyıl 19. yüzyıl başlarında neredeyse. Tabii ki bağlamları değişik, farklı şeyler böyle elma ile armutu karşılaştırmak gibi olmasın ama benzer süreçler bizde biraz bir kısım için en azından iş işten geçmiş oluyor ve o kadar bir şey ayıramıyoruz. Yani şöyle düşünün, gelişmiş ülkeler veya eski Sovyet bloku ülkelerinde planlama, planlı kentleşme gayet makul bir düzeyde var. Yani orada böyle bir şey görmek çok zor. Evet. İllegal bir yerleşim vesaire ama Türkiye gibi ülkelerde ya da işte Türkiye, Brezilya, Hindistan benzeri yani böyle gelişmekte olan diyeyim ya da BRICS ülkelerinin içinden işte Rusya'yı, Çin'i çıkartın. Buralarda hala, Güney Afrika'da hala bu plansız kentleşme ciddi bir problem. Bunun önüne geçmek çok zor. Türkiye'de o ligde yani. Hani böyle bir eski Sovyet bloku ülkeleriyle Avrupa, Amerika, Kuzey Amerika gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi iki örnek var. Bir de Türkiye, Brezilya, Arjantin, Hindistan gibi örnekler var. Çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz bize. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Stratejik planlama süreci diye bir şey var yani. Bu aslında İstanbul'da geniş katılımla yapılan ilk stratejik plan olması, bunun bazı ilçelere yansıması oluyor. İşte mesela Beyoğlu'nda bir katılımcı planlama süreci yaşandı. Başka yerlerde de bunun işaretleri var. Katılımcı planlama. Yani orada yaşayanlarla bunu yapabilme. Orada planların daha uygulanabilir olması gibi şeyler söz konusu oluyor ama bunun bir sınırı var. O sınırda ancak merkezi hükümet politikalarının değişmesiyle bağlantılı. O sınırın sonrası artık merkezi hükümet politikanın değişmesiyle belediyede bir yere kadar oluyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.